Herkese merhaba. Bugün 1992 model Mercedes-Benz 600'sel modeliyle beraberiz. Bu gördüğümüz model 1991 ve 1998 yılları arasında W140 adıyla üretildi. Mercedes'in en üstte yer alan S sınıfının bir üyesi. Toplamda 40.000 adet üretildi ve bu 40.000 adetin içerisinde de 3.600 adedi 600 modelinden oluşuyordu. Yani bu 6 litre V12 motorun olduğu araçlar sadece %10'undan daha az bir sayıda üretildi. Bruno Sacco tarafından tasarlandı. Aynen daha önce tanıttığımız detaylı bir incelemesini yaptığımız 600 Pullman modeli gibi yine tasarımcısı aynı kişi. Mercedes'in efsane tasarımcısı olarak da geçer kendisi. Bizim modelimiz Cell olarak geçen, yani daha uzun, long L olarak uzantısıya sahip araç ve normal araçtan 10 santim daha uzun. Bu sayede arka kısmı doğal olarak daha geniş oluyor. Arka diz mesafesini genişletmek için bu şekilde bir uzatım yapılıyor ve hala da Mercedes'in üst sınıf S kasa araçlarında bu uygulama devam ediyor. Ve bu nedenle de kasamız aslında bizim W140 değil, V140 olarak adlandırılıyor. Genel adı W140 ancak uzunlar V140 olarak adlandırılıyor bu kasada. Bunu anlamanın bir basit yöntemi daha var. Arka camlar W140 kasalarda, kısa şasili olan kasalarda kare formundayken V140 yani uzun şasili araçlarda yatay bir dikdörtgen formunda. Zaten uzantı da SE veya Cell olarak buna göre değişmekte. Bizim aracımızın 1992 modeli olduğundan bahsettik. W140 kasalar 91 ve 93 yılları arasında üretildikten sonra bu yıldan itibaren, yani 93 yılından itibaren makyajlandı ve işte 300'sel, 400'sel, işte 600'sel şekildeki isimler S320, S420, S600 şeklinde değişti. Ancak bizimki direkt olarak 600'sel ve makyajsız kasa W140. Bu araç Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından satışa çıkarılmış, uzun süre kullanılmış. Şu anda 197.000 kilometrede ama 190.000 kilometrede aracın sahibi açık artırmayla bu 600 seri satın alıyor. Ve kendisi de yaklaşık 7.000 kilometre kadar kullanıyor. Zırhsız bir araç olduğu için rahatlıkla trafikte, normal günlük hayatında kullanabilmiş. Zırhlı olsaydı ağırlık çok arttığı için tabii yakıt tüketimi, performans, birçok değer etkileniyor. Bu nedenle de çok iyi değil. Yani aslında bu tip bir arabanın zırhsız olanı daha makul. Bu nedenle de 7.000 kilometre kadar kendileri kullanmışlar aracı. Şimdi bu aracı birçok kişi nereden biliyor? Çeşitli yaptığı kazalardan biliyor. Hatta özellikle Rus sitelerinde çok fazla modifiye ediliyor ve bu şekilde sergileniyor. Ayrıca mesela böyle bazı bağımsız test kuruluşları tarafından, test kuruluşları demeyelim de yayın organları tarafından başka arabalarla çarpıştırılıyor. Çünkü görünümü bakın, bu tank gibi bir araba, dev gibi, boyu, posu, şekli, şemali gerçekten de insana güven veriyor. Taş gibi bir araba. İşte o yüzden de zamanında Corsa ile çarpıştırdılar. Çeşitli videoları yayınlandı. Çok ilgi çekenleri var. Mesela bir tanesinde tam W140 kasa dönüş yaparken büyük boy bir van gelip çarpıyor. Van yuvarlanıp gidiyor ama sadece yerine doğruluyor. O kadar, hiçbir şey yok arabada. Corsa ile çarpışıyor. Corsa bükülüyor ortasından ama W140'da herhangi önemli bir şey yok. Yolcu kabini aynen duruyor. Böyle bir araba insanlar tarafından sağlamlığıyla bilinen ve çok sevilen, Mercedes'e fazlasıyla özgü olan bir model. Şimdi isterseniz aracın en çok merak edilen kısmı bize göre motoruna hep beraber bir göz atalım.
Evet, devasa V12 motorumuz burada. 6 silindirimiz burada, 6 silindirimiz burada. Motorumuz V şeklinde ve arasındaki derece de 60. Görüldüğü gibi toplamda 6 litre, her bir silindirin hacmi yarım litre. Yani ufak su şişeleri kadar hacmi var aşağı yukarı. Motorun geneli teknik anlamda da şu şekilde. Üstten çift egzantrikli bir motor. Atmosferik emişli. Günümüzdeki turbo motorlar gibi değil. Zaten hacim önde 6 litre dediğimiz gibi. Ve her bir şeyde 4 tane sübap var silindirde. Toplam 48 tane sübap var bu motorda. Toplam 408 beygir güç üretebiliyor ve 580 Nm'de torku var. Aracın ağırlığı da 2.2 tonun üzerinde ve 0-100 kilometresi bu devasa bir motorla yaklaşık 6.3 saniye civarında. Tabii bu bütün kondisyonları iyi olduğu durumda geçerli bir şey ve hız limitörü kaldırıldığı zaman 280-290 kilometreye kadar çıkabildiği de söyleniyor. Normal güzel bir düz bir yol bulunduğu zaman. Bu motorun en büyük özelliği M120 koduna sahip. Onu bir söyleyelim her şeyden önce. En büyük özelliği günümüzde hala kullanılan bir motor. Ama Mercedes tarafından kullanılmıyor. Pagani isimli İtalyan süper spor otomobil üreticisi tarafından kullanılıyor bu motor. Ve ilk olarak 1999 yılında Zonda modelinde kullanılmaya başlanıyor ve birebir aynen bunu alıp koyuyorlar Zonda modeline. Çok yüksek performanslı bir araç. Daha sonra hacmini yükseltiyorlar. İşte AMG tarafından yapılıyor bu işlemler. 7 litreye çıkıyor, 7.3 litreye çıkıyor ve birebir aynı motor. Sadece bazı özellikleri tabii ki günümüze uygun hale getiriliyor. Sıcaklığa daha fazla dayanır hale getiriliyor. O ayarlanan beygir gücüne daha iyi dayanabilir hale getiriliyor. Sonuç olarak tasarlandığı 1998 hatta 80'lerin sonu olarak düşünürsek 25-30 yıl öncesinin teknolojisini Pagani hala başarılı bir şekilde bu motorda kendi araçlarında kullanılıyor. Tabii bu motoru Mercedes bazı AMG modellerinde de kullandı. Mesela SL70 ve SL73 modellerinde yine aynen Pagani'de kullanılan motorların biraz daha düşük beygir güçlüsü veya aynıları aynen kullanıldı. Yaklaşık 525-550 beygir civarında güçlere sahipti bu motorlar. Hacimlerine göre. Bir tanesi 500 PS, bir tanesi 525 PS güce sahipti. Ayrıca Mercedes bu motoru CLK, GTR ve CLK LM modellerinde de kullandı. Nedir bu araçlar? Bu araçların ikisi de yarışlarda kullanıldı. Birisi GT yarışlarında, birisi şu ünlü 24 saat Le Mans yarışlarında kullanıldı. Ve aynı beygir gücüyle aşağı yukarı kullanıldı. Çok büyük değişiklik olmadan kullanıldı. Ve bu araçlar 22 yarışta toplam 17 tane birincilik aldılar. Sonuçta dayanıklılık yarışlarından bahsediyoruz. Özellikle Le Mans için. Ve bu motor çok baskın bir şekilde CLK modelini başarılı bir hale getirdi. Ve ciddi anlamda yarış kazanmasını sağladı. Bu nedenle de zaten nasıl bir motor 25-30 yıl kullanılabilir? Bunun cevabı bu tip şeylerde. Hala Pagani motorlarında kullanılmasında, yarışlarda uzun süre kullanılmasında bu motorun dayanıklılığı öne çıkıyor. Bu motorun Pagani ile hayatını devam ettirden bahsettik ama 1998 yılından sonra tanıtılan bir sonraki kasa S sınıfında artık bu motor kullanılmamaya başlandı. Yine V12 motor vardı. Yine 60 derecelik bir V12 idi bu ama üstten çift egzantrik sistemi yerine üstten tek egzantrik sistemine geçildi. Ve sübap sayısı da silindir başına 4'ten 3'e düştü. Ve güç de düştü böyle bir durumda. Motor hacmi 5.8'e düştü 6'dan. Ve daha sonraki kasada da bu hacim 5.5'e düştü ancak çift turbo eklendi. Böyle olunca motor gücünde ve torkta artış oldu. Ve halen AMG'nin SL65, S65 gibi modellerinde bahsettiğimiz üstten tek egzantrikli motor kullanılmaya devam ediliyor çift turboyla. Ama bu motor sadece Pagani'de mevcut. Şimdi motorumuzu kapatalım ve aracımızın içine geçelim.